Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber son zamanların en çok konuşulan telefonunu yani Realme C55'i detaylıca inceleyeceğiz ve bu fiyatlara gerçekten alınır mı bunun hakkında konuşacağız. İlk olarak fiyatlarla başladığımızda güncel bir şekilde Realme C55 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla 6000 bantlarında rahatlıkla bulunabiliyor. Eğer ki daha yüksek RAM ve daha yüksek depolama isterseniz de 8256'lık versiyonunu da 7000 bantlarında bulabiliyoruz. Yani baktığımızda 1000 TL'lik bir fark verip 8 GB RAM ve 256 GB depolama almak kesinlikle daha mantıklı diyebilirim. Maalesef ki piyasa o kadar yükseldi ki Realme C55 orta segment bir cihaz değil. Tabii ki bu fiyat bandındaki diğer rakiplerinin de alt segmentte kaldığını söylemem gerekiyor. Ancak bazı özellikleriyle orta segmente de göz kırpan bir model diyebilirim. İlk olarak tasarımla başlarsak arka taraftan baktığımızda diğer cihazlardan çok daha farklı bir tasarım bizlerle birlikte. Kutu içeriğinden şeffaf bir kılıf ve ekran koruma filmiyle beraber geliyor. Burada arka kapak ışığa bağlı olarak renk geçişini ayarlayabiliyor. Tasarımsal açıdan dışarıdan baktığımızda gerçekten dikkat çeken ve güzel bir tasarıma sahip. Ön tarafa baktığımızda da damla çentiğin burada olmaması da gerçekten önemli bir avantaj. Özellikle de bu fiyat bandında damla çentikli telefonları çok fazla görebiliyoruz. Bana sorarsanız damla çentik genel tasarım bütünlüğünü bozan detaylardan biri ve burada delik çentiğin kullanılması da güzel bir avantaj. Ayrıca standart bir delik çentik değil. Buradaki çentiğe dinamik ada özelliği de konumlandırılmış. Yani şarj ettiğimiz zaman veya herhangi bir bildirim geldiğinde çentik bir dinamik ada gibi hareket edebiliyor. Tasarımsal açıdan hem arkadan hem ön taraftan hem de dinamik ada özelliğinin burada olmasıyla ben gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle de kendi fiyatına oranla düşündüğümde tasarım konusunda net şekilde sınıfının en iyisi. Ekran kısmında da 6.72 inç IPS ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 90 Hz tazeleme ve 680 nite varan maksimum parlaklıkla karşımıza çıkıyor ve özellikle de güneşli ortamlarda bu sıcak günlerde dışarıda kullandığımız zaman da ekranı görmekte herhangi bir problem yaşamıyoruz. Parlaklık gayet yeterli. 90 Hz tazelemenin yanında da 180 Hz dokunma hassasiyetiyle tepkisellik yönünde de iyi bir deneyim sunuyor. Özellikle belli bir bütçenin altındaysanız 7000 TL ve altına geldikçe en önemli kriter işlemci diyebilirim. Yani burada tasarımdan, ekrandan, bataryadan ziyade en çok dikkat etmemiz gereken kısım Yonga seti. C55'te de tam olarak fiyatını hak eden bir işlemciyle karşılaşıyoruz. MediaTek Helio G88 C55'te bulunurken 6 GB RAM ile beraber de gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Performans yönünde fiyatına oranla oldukça beğendiğimi belirtmem gerekiyor. Hem oyunlarda hem de genel kullanımda gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Isınma noktasında da çok yüksek ısılara ulaşan bir telefon değil ama burada kasamız plastik bir yapıya sahip olduğu için ısıyı birazcık dağıttığını söyleyebilirim. Yani uzun süreler oyun oynadığımızda, video çektiğimizde haliyle havalarda sıcak olduğu için net şekilde ısınıyor. Ancak bu ısınma çok da rahatsız edecek seviyede değil. Ek olarak hafıza kartıyla 1 TB'a kadar depolama takviyesi yapabiliyoruz. Oyun performansı olarak düşük grafiklerde 40-45 FPS bandında rahatlıkla oynatabiliyor ve bunun dışında sanal RAM desteği de C55'te bulunuyor. Sanal RAM ne işe yarıyor derseniz ekstradan bir RAM oluşturmayı sağlıyor. Yani 6 GB'lık RAM'i 8 GB'a kadar yükseltebilmek mümkün. Ancak stok RAM ile sanal RAM arasında ciddi farklar da var. Eğer arka planda birden fazla uygulama kullanıyorsanız yani Spotify kullanırken aynı anda Instagram ve Twitter'da açık kalsın dediğinizde sanal RAM bu gibi noktalarda işimize yarayabiliyor. Ancak oyun performansında aman bir artış beklemeyin. Ara ara dalgalanmalar olsa da genel oyun deneyimini kötü yönde etkilemediğini söyleyeyim. Kesinlikle bir oyuncu telefonu değil ama bu fiyat bandında sunduğu donanımla benim beğenimi kazandı. Ekran, performans, tasarım gayet iyi ancak kamera konusunda eleştireceğim yanlar var. Ana kameraya baktığımızda 64 megapiksel ve f1.79 diyaframlı HDR destekli güzel bir ana kamera sensörüyle karşılaşıyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi aydınlık ortamlarda olduğu kadar gece çekimlerinde de
fiyatını oranla düşündüğümde gayet yeterli diyebilirim. Fakat ikinci kameramız sadece derinlik algılama kamerası. Yani burada bir ultra geniş veya makro kamerayı göremiyoruz. Video tarafında da en fazla Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Titreşimleri engelleme, stabilizasyon noktasında çok yüksek bir performans beklemeyin. Alt segment bir cihaza göre idare edebilecek bir video performansına sahip. Ön tarafa geldiğimizde de 8 megapiksel ve Full HD 30 FPS videolar çekebilen bir kameramız var. Genel kamera bütünlüğüyle ana kamera oldukça başarılı iken burada yardımcı kameraların eksikliğini net bir şekilde hissediyoruz. 5000 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıkması da güzel bir avantaj. Batarya deneyimiyle de bu fiyat bandındaki en iddialı telefonlardan biri. Ortalama ekran süresi anlamında da 8-9 saat civarı ekran sürelerini görebilmek mümkün. Eğer ki 60 Hz'e çekerseniz de 10-12 saatlere kadar bu süreler çıkabiliyor. Yani günlük bir kullanıcının 2 gününü bile çıkartabilecek seviyede. Yazılım kısmında da Android 13 ve Realme UI 4.0 arayüzüyle geliyor. 2 yıl Android, 3 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek ve yazılım deneyimi arayüz konusunda da Realme UI benim en çok beğendiğim arayüzler arasında. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve NFC desteğini görürken maalesef ki 5G desteği telefonumuzda yok. Hoparlör tarafında da mono yani tek bir hoparlörü görüyoruz. Ses yüksekliği olarak şu ana kadar mono hoparlörler arasında en güçlü seslerden biri Realme C55'te diyebilirim. Ancak tabii ki bir stereo hoparlör değil. Bunun dışında ses arttırma özelliğiyle beraber de ses seviyesi daha da yukarılara çıkabiliyor. Suya ve toza karşı da herhangi bir dayanıklılığın olmadığını söyleyeyim. Şimdi en önemli kısma yani değerlendirmeye geçelim. Realme C55 şu anki fiyatlarıyla alınabilecek en mantıklı telefon diyebilirim. Helio G88 Yonga seti, 6.7 inçlik 90 Hz ekranı ve ana kamerasıyla kesinlikle fiyatını hak ediyor. Yazılım yönünden de bir alt segment cihaz gibi hissettirmiyor. Orta segmente göz kırpan ancak bazı noktalarda da segmentinin ortalamasında diyebilirim. Tasarım oldukça hoş, performans gayet yeterli. Bu fiyat bandında ne bekleyebilirsek Realme C55 pek çok noktada bize fazlasıyla verebiliyor. Eğer bütçenizi zorlamayacaksa da 8 GB RAM'li modeli almanızı öneririm. Çünkü uzun vadeli kullanımda 8 GB RAM'in etkisini kesin bir şekilde göreceksiniz. Son olarak da Realme C55'e 10 üzerinden bir not verecek olursam benden 8 puanı net bir şekilde aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Realme C55 almak gerçekten mantıklı mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve Realme C55'in en uygun fiyatlı güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve bana destek vermek, bu tarz objektif incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kal.